Hanımlar beyler, Avrupa Parlamentosu'ndan yayınlanan tek Türkçe program Brüksel Kargası'na hepiniz hoş geldiniz. 15 günde bir YouTube kanalımızda sizlerle birlikte oluyoruz. Her programda birbirinden değerli konuklarımız oluyor. İlginç konuları birlikte konuşuyoruz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun ve diğer programlarımızı da izlemeyi unutmayın. Bugün çok değerli iki konuğum var. Hemen yanımda Özgür Brüksel Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Seda Gürkan. Seda, hoş geldin. Merhaba. Hemen bu tarafımda ise biyolog Orkun Öselvacı. Hoş geldin Orkun. Bulduk, merhaba. Evet, bu hafta programımızın çekimleri Kadınlar Günü'ne denk geldi. Biz de bir çiçek hediye etmek istiyoruz programımdaki hanımefendiye. Lütfen kabul ediniz. Teşekkürler. Tüm kadınların, özellikle emekçi kadınlarımızın Bir de yani günü biz kutlu olsun. biraz önce yapmış olduğumuz çekimde Avrupalı parlamenter bize güzel bir ders verdi. Türkiye'de biz aslında kadınlara Kadınlar Günü'nde çiçek hediye ediyoruz. Böyle bir şey var. Yani Sevgililer Günü'ne döndürmüş durumdayız biraz işi. Aslında tam olarak öyle değil. Kadın haklarını, insan haklarını bir daha düşünmemiz gerekiyor. Aslında emekçilerin haklarını tekrar düşünmemiz gereken bir gün. Ama biz biraz bunu böyle sevgi gösterisine sanki dönüştürüp biraz hafifletiyor muyuz diye düşünmüyor değilim. Tabii başka bir programın belki konusu olabilir bu. Bugün Seda Gürkan'la referandumu konuşmak istiyoruz aslında. Türkiye'de yaklaşan bir referandum var. Avrupalılar nasıl bakıyorlar bu işe? Referandum sonrası olası bir sistem değişikliğinde neler olur? Buradaki kurumlar bununla ilgili ne düşünür? Bunları konuşalım. Şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine referandumdan çıkacak kararın nasıl yansıyacağı konusunu konuşacak olursak tabii buna çok uzun cevap verebiliriz ama kısa bir cevap hemen vermek isterim. Kısa dönemde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin temel şu andaki dinamiklerini değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Ama orta ve uzun vadede ola ki 16 Nisan'da başkanlık sistemine geçilecek şekilde bir sonuç çıktı ve 2019 itibariyle başkanlık sistemi Türkiye'de yürürlüğe kondu. O zaman orta ve uzun vadede Türkiye-AB ilişkilerinin kökünden değişeceğini düşünüyorum ben. Şimdi belki daha uzun bunu olur mesela yani anlatabiliriz. Bunu biraz açalım çünkü herkes bunu merak ediyor. Tabii öncelikle Türkiye'de bu yapılacak anayasa değişikliği de tam olarak insanlar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Yani Tabii. Yani tabii Türkiye'nin iç politikasına bugün burada girmek istemiyoruz ama olası değişiklik ya da şu anda süren referandum süreci Avrupalı kurumlar tarafından nasıl takip ediliyor? Bir de AB-Türkiye ilişkilerinde şu anda gergin bir dönemden geçiyoruz. Özellikle bu dönemde nasıl bakılıyor bu referandum olayına? Şimdi Türkiye-AB ilişkileri zaten çok durağan bir şekilde geldiğimiz noktada biliyorsunuz. 2011'den beri bunun nedenlerini de biliyoruz. 2006'dan beri işte reform sürecinin Türkiye'de durmuş olması, 2011'den beri hatta bu reformların geriye doğru bir eksiye geçmesi gibi bir süreç yaşanıyor. Tabii 2016-15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin geçirdiği olağanüstü süreci de bu reformların duraksaması ve reformlardan kopuşa eklersek Avrupa Birliği'nde tabii Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda ciddi kaygılar var. Referandum süreci özelinde eğer bunu değerlendirecek olursak kurumsal olarak açıkçası şu ana kadar Avrupa Birliği oldukça sessiz kaldı Türkiye'deki sürece. Çünkü bunun değişik nedenleri var tabii. Türkiye'deki referandum sürecini etkilemek istemedikleri gibi bir kaygı var. Ancak işte parlamenterlerin çeşitli söylemleri oluyor. İşte Venedik Komisyonu'nun Türkiye'deki anayasal süreçle ilgili, yeni anayasa reform paketiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklayacağı bir rapor olacak. Ki bu raporun basına sızan maddelerinden de Avrupa Birliği'nin aslında Türkiye'deki bu rejim değişikliğine çok da sıcak bakmadığını çıkartabiliyoruz. Neler sızdı mesela basına böyle kısaca, yani Venedik Komisyonu?
Nereye işte dikkat basından, çekiyor? onu da bizim basından takip ettiğimiz kadarıyla, hatta Adalet Bakanımızın da konuyla ilgili bir çıkışı oldu bu hafta içerisinde. Türkiye'deki tabii Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri AB açısından her zaman Kopenhag kriterleri üzerinden değerlendiriliyor, biliyorsunuz. O kriterler de çok açık aslında, işte demokrasi, insan hakları, azınlıkların haklarına saygı gösterilmesi ve bunları garanti eden kurumların varlığı ve sürekliliği, istikrarı önemli AB açısından. Şimdi bu açıdan değerlendiriyor aslında AB Türkiye'deki tüm süreci ve işte referanduma gidecek anayasa değişikliğini. Ve belki 3 ana maddede özetleyebiliriz Avrupa Birliği'nin öne sürdüğü sakıncaları. Birincisi tabii kuvvetler ayrılığı ilkesine tamamen Orada bir tehlike mi görülüyor? tabii kuvvetler ayrılığı ilkesini rafa kaldıracak, tabii uygulamalarını bilmiyoruz ama teorideki haliyle paket Böyle bir ihtimal var. Tabii ki. Çünkü ya bunun ayrıntılarına da geçebiliriz. Yasama ile yürütme arasındaki dengelerin ne şekilde başkan lehine değişeceğiyle ilgili, parlamentonun görevinin ne kadar eritileceğiyle ilgili bunun ayrıntılarını da konuşabiliriz. İkinci üzerinde durulan nokta, çok güçlü bir başkan yaratılıyor ama bu başkan üzerinde bir denetleme mekanizması yok. Dolayısıyla hem bir yandan kuvvetleri ayrılığı, ki Avrupa için bu demokrasinin olmazsa olmaz taşlarından bir tanesi. Bir de bunun üzerine kuvvetli bir yürütme yaratıyorsunuz. Başında bir başkan var ama bunun üzerinde bir denetim mekanizması yok. Bir de buna ek olarak tabii yine Avrupa'nın olmazsa olmaz değerlerinden bir tanesi hukukun üstünlüğü. Özellikle Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda yapılacak değişikliklerle, ki bu Türkiye'de oldukça fazla tartışıldı, tekrar etmeye gerek yok. Yargısal denetim mekanizmasının da Bir takım riskler taşıyor bu da. bir noktada Öyle edeceği görülüyor yani Avrupa ve açısından, öyle mi? Tabii. Bunlar temel kaygılar. Bunlara bir de işte Temmuz'dan beri, geçtiğimiz Temmuz ayından beri olağanüstü hal döneminde yaşanan işte tutuklamalar, ondan sonra basın özgürlüğü ile ilgili kaygılar vesaire eklenince Avrupa Birliği'ndeki temel soru işareti, acaba Türkiye demokrasinin temel ilkelerinden bir kopuş mu yaşayacak önümüzdeki dönemde? Ama bence bu analizi biraz da şu şekilde tamamlamak lazım. Yani işte referandumda diyelim ki anayasa değişikliği onaylandı. Nasıl olacak bilmiyoruz pratikte. 2019'dan itibaren Türkiye'de bir sistem değişikliği oldu. Bir de ama analizin öteki ayağı var. Yani Türkiye'de bazı değişiklikler yaşıyorsunuz ama Avrupa Birliği de bir sürü değişiklik yaşayacak o dönemde. Belki çok yeni olan bir tartışma var Brüksel'de. Ondan da bahsetmek lazım. Avrupa'nın geleceğiyle ilgili, Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili. Avrupalılar da kendi geleceklerini de bu arada tartışıyorlar. Tabii ki. Yani AB-Türkiye ilişkileri dediğiniz zaman analizin iki ayağında da değişiklik var aslında. Sürekli Avrupa Birliği de değişiyor, Türkiye de değişiyor. İkisi de dinamik yapılar. Avrupa Birliği de nereye evrilecek 2019'da eğer Türkiye bir başkanlık sistemine geçerse, o da bir soru işareti. İşte Mart başında, 1 Mart itibariyle komisyonun yayınladığı bir beyaz kitap var ve o beyaz kitapta 5 tane Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili senaryo öne sürüldü. Hatta bu hafta başında Mart ortası itibariyle 4 büyük ülke, Avrupa Birliği'nin itici gücü olan 4 büyük ülke, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya, artık İngiltere'yi sayamıyoruz gidici olduğu için. Evet. Bir araya gelip komisyonun önerileri üzerinden 3. senaryo diye adlandırabileceğimiz çok vitesli bir Avrupa idealini desteklediler. Bu ne demek? Çok vitesli bir Avrupa'da bazı ülkeler bir araya gelip bazı konularda entegrasyonu derinleştirecekler ve Avrupa aynı hızla, aynı ideale doğru ilerlemeyecek. Bu aslında biraz da, yani aslında belki başka bir programın konusu, bu bayağı uzun bir konu ama biraz da Türkiye için başka bir şans da olmuş olmuyor. Mesela İngiltere'nin çıkması
belki orta ve uzun vadede başka bir birliğe dönüşüp bu çok vitesli diye belki senin söylediğin zaman zaman daha önce sanırım Sarkozy dile getiriyordu. İmtiyazlı ortaklık gibi, yani Türkiye'ye başka bir statü verilmesi gibi. Belki önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği de farklı bir sistem değişikliğine gidecek. Böyle bir şey bekleniyor mu yani sence? Brüksel'den nasıl kesinlikle. görünüyor? Brüksel'de Avrupa Birliği artık son dönemde yaşadığı krizler itibariyle, işte ekonomik kriz, ekonomik krizin sonuçları, mülteci krizi, ondan sonra İngiltere'nin birlikten çıkıyor olmasıyla birlikte artık şu andaki karar alma mekanizmalarını sürdürebileceğini düşünmüyor. Böyle bir ortak kanı var ve Avrupa'nın geleceği şu anda aslında şekilleniyor biraz da geçtiğimiz dönem içerisinde. Tabii dediğinde çok haklısın. İngiltere'nin çıkıyor olması, tabii ki ne zaman çıkacağını da tam olarak bilmiyoruz. Çıktığı zaman geride nasıl bir Avrupa Birliği kalacağını da bilmiyoruz. Hangi koşullarda çıkacağını da bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki yeni bir şekil alacak Avrupa Birliği ve bunun ipuçlarını toplamaya başladık zaten. Türkiye'nin oturup düşünmesi gereken belki de bu dönemde bu yeni Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin nasıl eklemleneceği. Yani biz bir stratejik ortak olarak mı Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine devam edeceğiz? Bu işte stratejik ortaklığın içine de ticaret, enerji, turizm, iş adamlarıyla iş adamlarının sıkı işbirliği, terörle mücadele, mülteci sorunu gibi maddeleri koyacağız. Yoksa biz Avrupa Birliği ile değerler üzerinden bir ilişki mi kuracağız? Değerler üzerinden bir ilişki kurup Avrupa Birliği'nin o merkezde yer alan işte merkez ülkeleri en fazla derinliğiyle içine alan entegrasyon halkasında olacaksak eğer Türkiye'nin tabii ki demokratikleşme konusunda da önümüzdeki dönemde Yol kat ciddi etmesi adımlar atması gerekiyor. Çok teşekkürler Seda Gürkan. Aslında konuşacağımız daha çok şey var. Belki bir sonraki programlarda bu konuları daha derinlemesine konuşuruz. Orkun'la devam edeceğiz. Orkun her programda bilim dünyasından ilginç haberler veriyor. Bugün gerçekten hani dünyanın yaşadığımız çağdaki en büyük baş belalarından biri kanserle ilgili bir gelişme var. Hemen de kulak kabartıyoruz böyle durumlarda ekrana. Tabii Acaba nasıl istemez. bir gelişme var diye. Bir damla kan ile bütün kanser tiplerinin tanısını koyabilecek bir sistem mi var? Evet. Yaklaşık bir ay önce yeni bir firma, daha doğrusu yeni bir firma değil ama bir iki tane firmanın beraber oluşturarak tek bir şirket üzerinden yaptığı bir açıklama vardı. Ondan sonra bu açıklamaya göre gerçek anlamda kanseri diyagnoz, yani kanser tanısını koyabilecekleri bir sistem geliştirmek istediklerini, bunu da çok hızlı bir şekilde ve çok ucuz bir şekilde yapmak istediklerini belirttiler. Şimdi bunu belirtmek, tabii ki herkes böyle bir fantastik bir şeyle yola çıkabilir, senaryoyla. Mesela sen, ben, Seda işte bir şirket kurup kelliye kesin çözüm bulduk deyip ortaya atlayıp böyle yatırımcıları gidebiliriz mesela, ama bu böyle olmuyor tabii ki. Bunun için bayağı düzgün bir dosyanızın olması gerekiyor ve onların dosyası son yatırımcı sponsor anlaşmalarında yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir bütçe aldılar. Bu çok fantastik bir bütçe. Bilim için bile çok fantastik bir bütçe ve bunlara yatırım yapanlardan bir tanesi Microsoft, bir tanesi Google, öbürü de Johnson & Johnson. Bu 3 tane firma buradaki kaynağı ve buradaki geleceği görmüş durumdalar. Şimdi Yani birazcık burada olayın o zaman bayağı ciddi bir çalışma var. çok ciddi bir çalışma var. Bunu Önemli bir para. 2018'den 2019'dan itibaren gerçek anlamda yerel laboratuvarlarda kullanılabilecek basitliğe indirmeye çalışıyorlar. Bu daha fantastik bir haber bence. Yani tabii ki çok büyük hastanelerde olması gereken şeylerden bir tanesi diye düşünebiliriz ama bunların gerçek anlamda yapmak istedikleri gerçekten, yani bizim aile doktorumuz, özellikle Avrupa'da yaşayan arkadaşlar bilirler. Aile doktorumuzun köşede bir laboratuvarı vardır. Ona gönderir genelde sample'ları ve onlar oralarda analiz edilirler. Bu sayede o yapılabilecek makine gidip orada
bulunabilecek. Yani Yani o kadar bir ucuz makineden mi olabilecek. bahsediyoruz? Tabii bir Yani makine bir olacak makine bu. yapılacak. Evet, bir makine olacak bu. Ama teknoloji aslında bunu, yani önemli olan o teknolojiyi üretebilmek. O teknoloji ürettikten sonra onu minimalize etmek zaten çok büyük problem değil. O teknolojinin peşinde koşuyorlar. Şimdi çok ufak da olsa detaylara girmek istiyorum, özellikle teknik detaylara. Şimdi bunlar nasıl yapacaklar, nasıl olacak bu? Mesela bir damla kan dedik mesela. O bir damla kanda ne var acaba? O bir damla kanda bizim tümörün oluşabilmesine sebep olan DNA dediğimiz bir sirküler DNA, yani sürekli o kanın içinde yüzen DNA'yı görebilme şansımız var. Mesela nasıl oluyor? Bizim kendimize ait bir DNA'mız var. Büyük ihtimal vücudumuzda olan bakteriler ve virüslere ait DNA'lar da var veya RNA'lar da var o kanın içerisinde. Yalnız o tümörün özellikle tümör oluşmasından önce bıraktığı ve bunu daha önce 2012'de keşfeden bilim adamları bunu bıraktığı kanın çok hızlı bir şekilde gerçek anlamda tanınabileceği ve bunun testlerde kullanılabileceğini açıklamışlardı. Yani bu sirküler DNA, tümöre ait DNA'yı detekte edecek o bulunan teknoloji ve o teknolojide bir türlü minimalize edip ve herkesin ulaşabileceği bir hale yapacaklar, getirecekler. Bu gerçek anlamda çok büyük kadar bir süre öngörülüyor bunun için? 2018 veya 2019'da bunlara başlamak istiyorlar. Yani Çalışmaya başlayacak. Yani bu gerçek anlamda klinik laboratuvarlara inmiş olacak, evet, öyle mi? Klinik testlere başlamış olacaklar. Büyük ihtimalle 2019'un sonunda bu gerçek anlamda insanların kullanılabilecek bir hale getirilebilecek diye düşünülüyor. Bu gerçekten inanılmaz bir haber. İnanılmaz bir haber. Yani Peki yani bizim günlük hayatımızda neyi değiştirir bu? Yani şöyle düşün, yani sigortalanma aşamasına kadar yani. Evet, evet. Yani aynı zamanda bu sigorta dünyası, işte özel sigortalar, sağlık sigortaları vesaire, bu dünyada hani aile doktoruma gidiyorum, işte yine de size bir kan tahlili yapalım. Yani şuranızda bir ben çıkmış, bir bakalım bunda ne var diye. Evet. Yani benim cebimden bir şekilde paramı mı alacak bu sistem, yoksa evet, güzel bir soru. yoksa böyle hakikaten ciddi hastanelerde önce iyi bir ön safhadan sonra mı buraya geçilecek, yoksa bilemiyorum yani. Bu testte özellikle bu gerçek anlamda bir gelecek habercisi değil. Yani bu bir genetik test değil. Bu genetik test yani nedir mesela? Geçen programlarda bahsetmiştik mesela, böyle bir bizim genetik haritamızı çıkartıp bazı kanserlere daha meyilli olabileceğimizi açıklayabilme şansımız var diye bir Gen çalışması aslında var. bulunmuştuk. Yalnız bunda böyle bir şey yok. Bunda gerçek anlamda reel bir şekilde o sırada vücutta herhangi bir tümör oluşma şansı veya en başında oluşma durumu var ise bu kan testinde bunu analiz edebiliyoruz. Edebileceğiz daha doğrusu. Şimdi bu aslında Erken teşhis yani. Çok inanılmaz erken bir bir teşhis. erken teşhis. Yani onun da hangi kanser türüne ait olabileceğini de görebileceğiz bu sayede. Yani olayın en güzel tarafı bu zaten. O yüzden sigortaların bununla ilgili çok bir şey söyleme hakkı olmayacak. Hatta onlar çok da sevinecekler bu haberlere. Neden? Asıl kanserin belli bir evreyi geçtikten sonraki tedavi masrafları bunun önlem masraflarından çok daha fazla. Aslında tam anlamıyla önlem de değil ama hızlı bir şekilde müdahale etme masraflarından çok daha fazla. O yüzden sigortalar bunları destekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani Allah korusun böyle bir bağırsak kanseri olunduğu zaman bunun ameliyatından tutun ondan sonraki ışın tedavilerine, radyasyon tedavilerine kadar bunlar çok büyük paralar tutan, çok büyük aşırı derecede dejenerasyona sebep olan işler. Olayın psikolojik tarafını bir kenara bile bırakabiliriz. Evet. Bir de olayın psikolojik tarafı var. Yani bu gerçekten çığır açabilecek, böyle çok çağ açabilecek bir gelişme. Çok heyecanla bekliyorum ben de. Çok güzel, bizi de heyecanlandıran bir haber. Bu güzel haberle bugünkü programımızı bitirelim. 2018-2019 yılını beklememiz gerekecek tabii bunun için. Umarız bilim adamları güzel sonuçlar ortaya koyarlar. Sevgili Seda Gürkan, çok teşekkürler katıldığın için programımıza. Sevgili Orkun Özel Hoca, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Diğer programlarımızı da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.